Ne olmuş bu? Dağılmış. Evet, selamlar. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Bu videoda nedir rotamız? Silivri. Silivri soğuktur dediler. Kışlık eldivenlere geçiş yaptım. Şu an çok zorlanıyorum. Kışlık eldivenlerin kalınlığına ilk geçişte alışmak zor. Biraz hareketlerim kısıtlı gibi hissediyorum. Benim elim mi büyür acaba? İnsanın eli büyür mü? Garibanın yüzü gülür mü? Şimdi sinyal biraz alışmam lazım. Şimdi saat kaç? 9:49. Güzel. Bana navigasyon 1 saat 8 dakika diyor ama o temli trafik olduğu için havaalanı yolundan Kuzey Marmara'ya doğru bir yerlerden veriyor. Ben Tem'den, Emniyet Şeridinden kiti dediğimiz bizim oralarda daha genele hitap eden bir ifadeyle yavaş yavaş gideceğim. Biraz sabah şeyi var üzerinde. Mallığı mı diyeyim, mahmurluğu mu diyeyim. İşe gidiyorum. İşim var oralarda. Çektik kravatı, gömleği. Ceketim çantamda. Böyle karışmasın diye dikkatli bir şekilde katladım. Malum top case'im yok. Şimdi buralarda çok yaya çıkıyor. Malum iş yerleri var. Bir eldivenden dolayı hakimiyet konusunda bir acemilik, böyle bir şeylik seziyorum. Kontrolümü kısıtlayan şeyler var gibi seziyorum. O yüzden biraz da temkinli sürüyorum şu anda. İyi bir şey bu temkin. Herhangi bir bahaneyle temkinli sürmek iyi bir şey. Evet. Silivri tabi cezaevinden dolayı Türkiye'de Yassıada gibi bir şeye sahip artık. Yani Silivri deyince kimsenin aklına Silivri ilçesi gelmiyor. Silivri cezaevi geliyor. Siyasi yargı uygulamaları geliyor. Bir konuyla ilgili isyan ettiğimde çok gaza geldim yani, o kadar da değil. Biraz şöyle Tem'den gidelim şimdi. Şu Tem'i eritmemiz lazım. Kaç kilometre? 70 kilometre falan yolum olacak muhtemelen. Şu an kaç kilometredeyim? 11.806. Orada ne oluyor? Polisler wow. Şimdi ani fren oldu. Orada bir mevzu var. Sol şeritte durmuş. Ani fren oldu. Hemen kendimi attım şerit çizgisine. Çünkü niye? İşte dikkat ettiyseniz öndeki araba dörtlüyü yaktı. Şimdi araçlar böyle ani frende arkadan gelip biri girmesin diye dörtlüyü çakıyor. Şimdi ben dörtlü yaksam da yakmasam da bende şu an yok zaten bu motorda. Biz motosikletler olarak öyle durumlarda hemen çat şerit çizgisine geçmeliyiz ki adam duramayacak olsa bile bize çarpmadan geçsin. Çıkma. Hemen şöyle kendimizi sola atalım. Sağdan katılanlar var. Sanki şurada şöyle bir yoğunluk olacak. Bakıyorum ileriye. Evet, orada öyle bir şey var. Ya araçlar bir yoğunlaşmaya başladı çünkü böyle bir daha çok birbirlerine yaklaştılar. Daha sıklaşmaya başladılar. Yani bu mevzuyu görmemiştim bile. Ama ipuçlarını veriyor. Yolda bir şey var diye. Yani şu bölgedeki araçlara bakıyorum. Daha da hani ne oluyor, bir şey mi var diye bakmak için de en uca bakıyorum. Yani ta ileride araçların stop lambaları. Sen niye saklandın orada gizli bakıyorsun bana he? Ne oluyor? Burada da bir yoğunluk var. Sağdan yoğun bir trafik geliyor. Sağdan yoğun trafik katılıyorsa onlar kendini böyle bazen hızlı bir şekilde sola da atabiliyor.
hangi şeridin daha yoğun olacağını kestiremiyorum. Ama şu an burası boş. Şu kalabalığı şöyle bir eritelim. Buradan şöyle biraz sıyrılalım. Bak işte neden 50 cc ile 125 cc ile böyle otoyollarda, hızlı yollarda sürmek güvenli değil. Bu yüzden. Bazen böyle uzaman gerekiyor. Bu kalabalıktan bir sıyrılman gerekiyor. Güvenli tutman için kendini. O yüzden de gazı verdin mi biraz oradan gitmen gerekiyor. 250'likte de 250 NK'da da ben tabii ki gücüyle orantılı bir şekilde yine bir nebze uzayabiliyorsun motoru zorlayarak. Bu da zaten çok öyle kat kat bir farkın olduğu bir motor değil. 390 bu da. Gücün böyle bir şeyi de var. Karşılığı da var yani. Trafik çok yok ya. Saat 10 oldu diye mi? Normalde buraya gelmeden önce başlar yani. Yer, zeminde ne var ya? Yağmur mu yağmış burada? Islak gibi bir değişik. Allah Allah. Yıkamışlar mı burayı? Evet, asıl trafiğin olduğu yer her zamanki gibi Mahmut Bey, Mall of İstanbul'un önü. Şimdi motor çok yavaş olduğu için arkasında fren yapmam gerekti ve şerit çizgisinin üzerinde fren yapmaktan korktum. Çünkü bunlar kaydırabiliyor. Yani asfaltın üzerine atılan bir katman olduğu için, boya katmanı, tutuş daha az olabiliyor. Sol taraf akıyor. Bunlar sağa dönecek diye galiba böyle. Bir yerden sola dönmem lazım. Şuradan dalarsam buradan da sağa kaynak yapan biri olmasın. Biraz da böyle ıslak gibiydi, o yüzden frene asılmaktan korktum orada. Şeritten çıkınca, şerit çizgisinden çıkınca fren yaptım. O freni ona denk getirmemeye çalıştım falan. Evet, burada böyle bir inceden 60 yağmur. Çünkü üst geçitin altı kuru, gerisi yine aynı. Hava durumunda gram yağmur göstermemesine rağmen yağmur yağabilen zamanlara girdik. Kasım'ın sonlarındayız. Canım sıkıldı ya. İşte ne tebligatı geliyor şimdi. Evet, kamyon orada duruyor. Hemen konumumuzu alıyoruz. Çok yakında gitmiyoruz. Adam akıllı adam, çıkmıyor yola ama kamyona binmek için falan gelse çarpışabiliriz. O yüzden öyle kenarda bir araba duruyorsa yakından geçmemek lazım. Mesela bazen arabalar bozuluyor, duruyor. Kapıyı açıyor, kaputu açıyor. Oradan alıyor, önden arkaya gidiyor, arkadan öne gidiyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Bir kamyon daha duruyor. Şunun önüne geçelim. Bak şimdi sürprizlerle dolu. Yani sen plan yapıyorsun, orada boşluk var, oraya girerim diye. O da soldan sağa geliyor. O seni zaten görmüyor. Emniyet şeridinesin falan filan. Ya da küçüksün. Yani çok planlı gitmek gerektiği gibi planları aniden değiştirmek de gerekebiliyor. Yeni oluşan şartlara uyum sağlayıp ona göre bir aksiyon almak. Sen geç beni. Arkana takılayım. Cheers. 360'ı da var. Çok kamyon var burada. Şimdi bak, şu arkasını görmüyorum. Orada bir araba duruyor olabilir. Biraz gaz geçiyorum. Eğer araba görürsem emniyet şeridinde durmuş bir şey. Araba da olmayabilir bu arada. Bir cisim olabilir, bir şey olabilir. Hemen kendimi sola atabiliyor olmam lazım. Görüş olmadığı için şu anda çok risk olur yani oradan girersem. Çünkü buraya girersem ve bir şeyle karşılaşırsam giremem. Solumu boş tutuyorum. Şu an ileri görüyorum, bir şey yok. O yüzden hemen buradan sıyrılıyorum bu kamyon yoğunluğundan.
Tertemiz. Şuradan çıkış olduğu için sağa girmek istemedim. Şöyle geçeyim. Bak şimdi sen niye sağ şeritten gitmiyorsun? Allah Allah. Bu da aynı. Ne var burada sağ şeritten? Sağ şeritten gitmeleri gerekiyor. Sağ şerit bomboş. Soldan gideyim. Şimdi şöyle öne eğilerek aynanın görüş açısını arttırıyorum. Nereden bakarsan orayı ona göre bir açı. Bazen omuz üstü bakış atmaya zaman olmayabiliyor, yani o hızlı gözüm kesmeyebiliyor. İki şeride indik. Sol taraf akıyor gibi yine. Sola geç. Bayağı uzun yol yapıyorum gün içinde bir işime belki. Dehşet rüzgar var burada. Bak şimdi oraya atlasaydım Lang diye karşıma çıkacaktı. Çünkü niye? Burada büyük bir araç var. Arkasını görmüyorum. Neyse ki öyle bir pozisyonda değildim. Ve emniyet şeridinden, hatta sadece emniyet şeridi değil yani. Şerit değiştirirken böyle 3 şeritli yollarda mutlaka diğer şeritten de o şeride giren biri var mı diye bakmak lazım. Şöyle. Yine hiçbir şey görmüyorum. O yüzden sola doğru da virajlı olduğu için yol, oraya girmeyeceğim. Emniyet şeridinde bir engel varsa kaçamam, çünkü o araç çok görüşümü kapatıyor ve yolu kapatıyor. Mesela bu araba geliyor. Bugün yani bunun örneğini ne kadar çok yaşadık ya. Emniyet şeritlerinde duran durana bugün. Biz ne yapıyoruz? Devam. Bu yolda sağ şerit o kadar kötü ki ben Tekirdağ'a gitmiştim 250 NK ile. Dönüşte plakam düştü. Sağ şeridin berbatlığından. Bak katil gibi gidiyor. Adam orada arabaya gidiyor emniyet şeridinde. Cepte durmuş. Oradan basmış gidiyor. Allah bilir içinde hangi oğlu var. Wow! Keşke kulak tıkacımı taksaydım. Oy! Ne rüzgar vardı orada ya. Sol şerit boş mu? O kadar büyük arabanın arasında gitmek iyi değil. Bu ne virajmış böyle ya? Yarısak değil mi? Yok. Oy 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 oy. Burası çok iyiymiş ya. Kumburgaz tabelasından dönen viraj. Harika. Bayıldım. Mest oldum.
Vay, şimdi yol güzelleşiyor. Denize yakın, denize doğru. Denize doğru, Telif yemeden bir denize doğru. denize doğru. Çıkma. Silivri Tekirdağ. Nasıl yol ya? Deli gibi rüzgar yiyip kaymak gibi asfaltta gitmek mi? Hızlı hızlı. Yoksa sakin sakin konforlu bir şekilde gidip kötü yolda gitmek. Kaymak gibi asfaltta gitmek tabii ki. Kötü yolun verdiği konforsuzluk çünkü bambaşka yani. Radar mı var, çevirme mi? Hala var, evet. Silivri önlemi. Şu bu dubaların sağından geçmiyorum yani, o kadar da sivrilik yapmaya gerek yok, göze batmaya gerek yok. Ama beni ehliyete mi bak? Baksın. Devam edebilirim. Kolay gelsin. Ehliyet kontrol. Wow. İtfaiye. Ne yaptın o? Tabii ehliyete şeyden de bakıyor. Yani ehliyet kontrol genel. Motoru da tabii. Ya şimdi bir gerçek var. Bakıyorsun, motor apaçilik motoru değil. Üstünde süren adamın her türlü ekipmanı var. Ha tabi apaçilik motoru değil kısmı biraz benim ön yargım. O ön yargım da kırıldı. Böyle ne bileyim, mesela GS kullanan, Ducati kullanan, Afrika TV kullanan falan böyle büyük motorları kullanan adamların otomatik olarak daha bilinçli ve daha makul insanlar olduğuna dönük bir ön yargım vardı. Çık. Çok gördüm sonra o motorları kullanıp böyle şortla, terlikte o motorlara yollarda süren, hiç o kafada olmayan. O yüzden o biraz benim ön yargımda da olumlu ön yargı. Artık neye göre seçiyor bilmiyorum. Beni aldı, bir tane scooter'lüğü almadı. Şu da olabilir. Bu motor işte 390, hani yo, bunu A2 kullanabiliyor. Evet. Kullanabiliyor mu? Kullanabiliyor diye biliyorum. Hani A2 mi A mı, ona da bakabiliyorlar. Gireceğim mi? Çok sağdan çıkacak mısın gibi. Allah, hadi tavır içerisine girdim. Hadi. Şöyle yere basmadan yeşil yanınca bayılıyorum ama sıra bizde değil istedim. Manyak bakkal, Allah Allah. Yes. Buralar var ya, depremde o kadar tehlikeli ki. Martı sitesi. Yazlık yerler. Ama yazlık yere şu bina yakıştı mı? Git bitmiyor ya. Neymiş ya? Hakikaten uzakmış. Ya uzak olduğunun farkındayım ama ne bileyim, motorla gideceğim işte diye şey yaptım ama tahmin ettiğimden daha fazla hissettirdi yolun uzunluğunu. Şunu bir geçeyim, önümü açayım.
Bir an sanki böyle bir Doğu Anadolu'da bir yere giriyormuş gibi hissettim. Böyle Erzurum. Öyle bir hissiyata kapıldım. Öyle bir vibe verdi bana burası. Vibe. Ana. Oo, tek işleri de mi iniyor? Neyse acelem yok ya. Ona göre erken çıktık yani. Uf. Biraz götüm ağrıdı. Ha, kısaymış. İyi. Bir anda sollu geldi ya. Az daha tam gazlayacaktım. Çizgi değiştiresi tuttu adam. Soğudu ha. Silivri. Yine bir yol çalışması. İyiyim sağ olun ama şu an çok müsait değilim. Sizi öğleden sonra arasam olur mu? Silivri'nin... Ya o kadar uzaklaştım ki. O kadar yol geldim ki. Kayıtta mıyım hala? Kayıttayım. O kadar yol geldim ki ve böyle yol üzerinde bir noktaya gelmiş gibiyim. Hani böyle Anadolu şehrinde hani girersin ya tur yaparken. Silivri'nin neyi meşhur acaba diye bir düşündüm yani. Gelmişken yiyelim. Millet her gün buraya gelip nasıl gidiyorsunuz? Cezaevine gelmek olay yani. Dönüşte buradan benzin alacağım. Bak daha ışığım yanmadı ha. Böyle de değiştim. Evet az kaldı. Gelmek üzereyim. Ufaktan vedamızı yapalım. Buraya kadar izleyenlere teşekkürler. Videoya destek olmak için hype tuşuna basabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Yorumlarınızla destek olabilirsiniz. Abone değilseniz zaten onu söylemeye bile hicap duyuyorum yani. Abone olun yani. Ne olacak? Bedava bir şey. Basıyorsun orada abone oluyorsun. Hani bir sürü abonenin içinde ben de olsam ne olur yani? Nedir yani? Buradan giriyor muyum? İşte motor olunca tahmin ettiğimden erken geldim. Neyse geç gelmekten iyidir. Zaman değerlendirilir yani. Evet ben geldim o zaman. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.